ilk başlarken yaptığınız tüm hataları düşündünüz mü? Aslında ben dün dedim ki herkese bir soru sorayım. Yaptığınız oyundaki ilk hatanız neydi? Ve bir anda bir sürü mesaj almaya başladım. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Bu çılgınca. Gerçekten çılgınca. Ama mesajların tamamına ve çekeceğim videonun konseptine bakarsak şu anda konuşmamız gereken şey asla yapmamamız gereken hatalar. Yani oyuna ilk başladığımızda ne kadar hata yapmış olabiliriz ki? Neler yaşanmıştı? Hadi bir geçmişe dönelim mi? Ayrıca siz de yorumlarda yaptığınız hatalardan bahsedebilirsiniz. Günah gecesi başlıyoruz. Aslında gelen cevaplar arasında en çok, yani listenin en başında olan şey hatayı başta yapmakla ilgili. Bazıları oyuna başlamaktan ne kadar memnun olmadığını ifade ederken aralarında bulduğum en garip olanı ise Matchcorik sitesinde maç sonuçlarına bakarken boss'a başladığını iddia eden biri ve bundan pişman olduğunu. Yani Matchcorik'ten nasıl konu buraya geldi? Matchcorik'te reklam mı veriliyor? Demiyorum. Videonun bu kısmında normalde hatalara devam etmem gerekiyor ama sana bir şeyden haber vermem lazım. Hesap.com.tr ile güvenli bir şekilde Frostar alabileceğini biliyor musun? Buradan Frostar fiyatlarını kontrol edebilir ve kendine uygun paketi Frostar satın almak için sepete ekler. Oyun içerisindeki profil ID'ni alıp oraya ekliyorsun. Daha sonra da satın alma işlemini tamamladığında birkaç dakika içerisinde sana Frostar'ların oyun içerisindeki posta mailine gelecektir. Hesap.com.tr'yi güvenli ve alışveriş için kullanabilirsin. Yeni sponsorumuz Hesap.com.tr'nin kutlaması şerefine şimdi sizlere bir çekiliş düzenliyoruz ve toplamda 2000 TL değerinde. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle referans linkimle siteye kayıt olmak. Eğer daha önce bir kaydınız varsa üzülmeyin. Hesabınıza gidelim, kontrol paneli diyelim ve buradan referansınızı Wengerberg yazarak değiştirebilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Sonrasında size ilettiğim açıklamalarda ve yorumlarda sabitlenen çekiliş linkine gidiyorsunuz, katıl diyorsunuz. Dilerim ilk hatamıza. Akın diyor ki yaptığım en büyük hata SVS'de asker kaybedince %90'ını normalde geri kazanıyoruz. Bunu bilmediği için 999 liralık olan Şafak fonu paketinin toplamda fırınınız 30 level'e ulaştığında size 200 bine yakın elmas veren bu paketi asker basmak için kullanmış. Şafak fonunun her biriyle elmasları harcayıp hızlandırma kullanmış. Normalde biz elmaslarımızı biriktirip gen atladıkça gelen Çarkıfelek kahramanlarını 1 milyon elmasa yakın 5 yıldız yapabiliyoruz ve biz elmaslarımızı bu yüzden biriktiriyoruz. Hatta sağ üstte görüyorsunuz şu anda 527 bine yakın elmasım var. Yani Akın için bayağı hazin bir son olmuş ama en azından zor yoldan da olsa ne yapılması gerektiğini öğrenmiş. Bu bilgi sayesinde SVS'de asker kaybını bilmeyen yeni oyuncular varsa öğrenmiş oldu. Akın'a da geçmiş olsun dileklerimizi tekrardan buradan iletiyoruz. Sıradaki hatamız eski hayaletinden çok sevdiğim tatlı bir kız Vodka. Yani bunu ben de şahidim. İttifak hareketi, yani İttifak şampiyonası diye bir etkinlik var biliyorsunuz. Burada belirli görevleri tamamlayıp işte şampiyonada puan kasıyorsunuz. Size genel dekor, mitik parçası vesaire elmas veriyor. Bunu oynarken o anda bize de sormadan hızlandırma görevi aldığı için o hızlandırma görevinin de süresini tamamlayamadığını ve elindeki bütün hızlandırmaları oraya kullandıktan sonra yetmeyince bir de gitti paket almıştı. Evet, bu benim de gerçekten aklımdan hiç çıkmıyor. Kullanılabilecek en mantıksız harcamalardan biriydi. Tamam, belki sıralamayı geçmek için olabilir ama yine de yani o hızlandırmaları orada kullanmak yerine farklı etkinliklerde de ödül alabilirdi diyelim. İttifak için her şeyi yapmış olabilir. Buradan kendisini öpüyorum. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Ama bundan sonra bana soruyorsun. Unutma. Tamam, evet, belki ben de birazcık eğer videolar izlemeden tamamen ilk hesabımdan bahsediyorsak bunu yap. Yani kahraman parçaları, yükselmeleri, esansları kafanıza göre yükseltip o karışık kısımda her şeyi yükselt. Bas. Çok mantıklı geliyordu. Zaten gerçek hayatta zorlanıyoruz. Yeteri kadar. Ya elimizde varsa kullanalım dedik. Bu da tabii ki de hata. Normalde kahraman donanımları yükseltirken de kırmızıya geçtikten sonra da belirli stratejiler uyguluyoruz. Bununla ilgili bir shorts videom da var. Piyadede örnek veriyorum. Kemeri, daha sonracığıma eldiveni yükseltiyoruz. Nişancı ve mızrakçıda kafalık ve ayakkabıya gidiyoruz. Ama hangi formasyona gidiyorsak ona göre bunlar değişiklik gösteriyor. Bu öncelik sıralamasını ilk başladığımızda bilmeyip hepimiz hatalar yaptık. Yargılamıyoruz diyelim. Bu da güzel bir ders olsun bilmeyenler için. Ayrıca bu kahraman donanımları için detaylı bir rehber videosu da çekmek istiyorum uzun. Bundan da bahsedeceğiz. Buradan habercisi olsun. Tekrardan geçmiş olsun Elif ablacığım. Seni de çok seviyorum. Öpüyorum burada. Aslında bu yorumu birden fazla mesajda aldım. İttifaka katılmakta çok zorlananlar ya da ittifaka katıldıktan sonrasında yanlış ittifaka katıldığı için sadece kendi dilinde
üzerinden ona göre bir ittifaka katılıp güçsüz kaldığını söyleyenler var. Oyunun başında evet, güçlü bir ittifakta, özellikle harcama yapan bir ittifakta birileri sizin için bir şeyler aldıkça o hediye paketlerini açıp çok fazla şey elde edebiliyoruz. Daha fazla tesis kazanabiliyoruz. Tesisten ödüller alabiliyoruz. Bunların paylaşımlarına göre. Oynamak önemli ve ittifaka girmekte ne kadar geç kalırsak o kadar fazla. Hem sosyal açıdan da baktığınızda bu sosyal ve eğlenceli bir oyun olduğundan sizi motivasyon olarak düşürebiliyor. O yüzden Safu'ya katılıyorum. Bence oyunun başında insanların gözden kaçırdığı ama bir ittifaka girmeleri gerektiği bir durum var. Yani size göre bu sıralamadaki güçlü ittifaklardan birine ve mümkünse balinası olan bir ittifaka katıldığınızda çok fazla ödül elde edebiliyorsunuz. Bunu gözden kaçırıyoruz. Bu da buradan yaptığımız hatalar listemize eklensin, düzeltilsin diyelim. Böylece yeni başlayan oyuncular bunları telafi edebilir. Bakalım Matos ne demiş? Matos demiş ki ben demiş sırt çantamdaki eşyaları, yani daha doğrusu çantanızda bulunan bütün hızlandırmalar, ekipmanlar, hiçbir şeye birikim yapmadan ilk başladığımda korkunç şekilde harcıyordum diyor ve bunu çok geç öğrendim. Bu yüzden çok fazla sorun çektim demiş. Yani bizim normalde etkinliklerde planlama yapıp parçalarımızı daha fazla elmas ya da mitik parça gibi şeyler kazanabileceğimiz, bir şey elde edebileceğimizde birikimlerimizi kullanmamız gerekiyor ve bunu bazen yeni başlayan oyuncular fark etmiyor ve bütün çantasını hızlı bir şekilde harcamış oluyor. Böyle olduğunda da biraz geri düşüyorlar tekrardan birikim yapmak için. Aslında daha sabırlı olmamız ve birikim yaparak ilerlememiz gerekiyor ama genellikle herkesin yaptığı hatalardan biri olabilir diye düşünüyorum. Juste biraz daha bizim köpek balığı diyebileceğimiz harcama yapan bir oyuncu ve oyunun ilk başlarında şeflerin sorununu kaçırdığını, buna harcama yapmadığını, bu yüzden Geronimo'da çok sorun yaşadığını söylüyor. Bunun dışında çok fazla paket aldığını ama oyunu bilmediğinde aldığın paketlerin doğru ve verimli olmadığından yakınıyor. Yani evet, bir şeyleri tıklayıp alıyoruz ama doğru paketleri almadığımızda gerçekten paramızı çöpe atıyormuş gibi oluyor. Bu yüzden de bazı rehber videolarına bakmadan önümüze gelen her şeyi almanın pek faydası olmuyor. Bence bu da yine hatalar listemizde olabilir. Daha çok daha verimli kullanabileceğimiz paketleri almamız gerekiyor. Eğer yeni başlayan bir oyuncuysanız güçlenmek için her şeyi satın almanız gerekmiyor. Verimli bir şekilde satın alıp doğru paketlerle güçlenmeniz gerekiyor. Oyunda işte mitriller çok önemli. Esanslarımız ya da şef özellikle tılsımlarından tutun şef donanımına kadar bazı detaylar var ve bunların nasıl harcandığını bilmemiz gerekiyor. O yüzden rehber videoları izlemek ilk başta daha önemli. Evet, gelelim biz Türklerin genel sorunu. Kavga etmeyi ya da savaşmayı oyunda seviyoruz. Strateji oyunlarında savaşmak için vardır. Yani barış dünyasında yaşamıyoruz diye düşünüyoruz ama çok fazla oyunun başında kale saldırısı, tesis, şato, bunlarda düzgün bir şekilde ya da dikkatli birbirimize bakmadan eğer saldırılar düzenler ve askerlerimizi öldürürsek dediği gibi oyunun 2 ay sonrasında yani 2 intikali dolduracak bile askerimiz olmaz. Mesela şu anda benim hesabımda 1 milyona yakın asker var. Birlik basıldı, sürekli zamanında yapmaya çalıştım ve bunları yakarken ya da herhangi bir SVS şatoda geri kazanabileceğimi bildiğim şekilde oynamaya özen gösterdim. Çünkü askerler bizim için önemli. Ayı avında askerlere ihtiyacımız var. Bazı etkinliklerde, savaşta, bir sonraki intikallerimize saldırmak için gerçekten değerli oluyorlar. Bu yüzden ayı avına bile neredeyse tek intikal oynamak zorunda kaldığını, sorun yaşadığını söylemiş. Bunu da not edelim. Oyunun başındayken savaşmayı ne kadar çok seversek sevelim, lütfen olabildiğince askerlerinizi geri kazanabileceğiniz şekilde korumaya özen gösterin. Evet, Gumi'ye gelelim. Oyunun belirli dönemlerinde Tundra Takas Merkezi açılıyor. Tundra Takas Merkezi'nde biz de kullanmadığımız, artık modimiz 5 yıldız olduktan sonra, Gina'mız 5 yıldız olduktan sonra, Patrick vesaire bu parçaları takas edebiliyoruz. Ve bunları takas ederek belirli öğeler atabiliyoruz. Nedir? Bir önceki sezonun ekipman sandıkları, yani özel silahlarını alabiliyoruz. Ya da yine takas edebileceğimiz bir sürü şey çıkıyor ve bunlar bizim için önemli. Ve oyunun başında Gina'yı maksimum seviyeye geç çıkardığı için bunlardan mahrum kaldığını, belki oradan daha fazla şey alabileceğini söylemiş. Bu da oyuna yeni başlayan oyuncular için Gina'nın Bozkır etkinliğini yaparak en hızlı 5 yıldızı yükseltebileceğimiz karakterlerden biri. Sanırım Kingshot da bunun için video çekmiştim ama Gina için de yine bir tane seri videosu yaparız diye düşünüyorum. Bu da aklımızda olsun. Aslında bunun çok yönlü bir açıklaması var. Bazen oyuncular ölü bir eyalette oynadın ya da eski bir eyalete, eski hesabına geri dönerek oynamaya devam ediyorlar. Aslında burada oynamak kötü. Sebebi de şu, insanlar
sizden daha fazla gelişmiş oluyor ve siz de eski hesabınıza geri dönüp devam etmeye çalışırken boşuna zaman kaybediyorsunuz. Eyaletin tarihi ilerlediği için yeni bir eyalette başlamanız daha yararlı oluyor. Bir de bunun farklı versiyonu için bahsettiği kısımsa ölü bir eyalette kendinizi kötü hissettiğiniz bir yerde oynamayın. Böyle bir eyalette fazla zaman harcadım ve bundan pişmanım demiş kendi hatası olarak. Evet, ölü eyaletlerimizde kalmamalıyız ama transfer olabiliyorsak, yani eyalet günümüzde ise transfer olup da gidebiliriz. Burada kalmaya ısrar etmememiz gerekiyor. Eğer ölü eyaletlerde bazı ölüler almak için, kendimizi geliştirmek için kullanmıyorsak bir yerden sonra sıkılıyoruz. Bunu da not alalım, aklımızda kalsın diyelim. Gelelim bir Balin oyuncumuzun fikrine. Yani TC2'ye çok yakın ulaştığını ama SVS'yi beklemediğini, SVS hazırlık aşamasında kullanmadığını söylüyor. Onun oyun tarzına göre Balin oyun olduğunda SVS hazırlık aşamasında çok fazla sayı elde edebiliyorsun. Fakat Few tipli oyuncular için SVS hazırlık aşaması çok fazla harcama yapan insanlar arasında işkence gibi geliyor. Burada hep iki fikre ayrılan insanlar var. Bunlardan biri, bazıları harcama yapmanın, biri orada kullanmanın birikimlerinin mantıksız olduğunu söylüyor. Savaş esnasında kullanmanın daha mantıklı olduğunu. Bazıları ise SVS hazırlık oynamak istiyor. Fakat eğer balina oyuncuysan ve oyuna çok para yatırıyorsan, evet, SVS hazırlıkta bunu kullansaydı daha fazla parça alabilirdi. O genin kahramanının parçalarını elde edebilirdi. Bu yüzden onun adına eksi olmuş olabilir. Ama sizlerin de şu yorumunuzu çok merak ediyorum. Sizce SVS hazırlık aşaması oynanmalı mı? Siz SVS hazırlık aşaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Son olarak da Merison'un paylaştığı hatadan bahsedelim. Oyuna harcadığım parayı, yani oyuna yatırdığım parayı şef donanımına yeterince ayırmamaktan sorun çektiğini ve şef donanımının ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Burada tabii şef donanım bize fazlasıyla istatistik veriyor. Özellikle tılsımlar, şef donanımın kendisi olsun. Buraya harcama yapmamak, para yatırıp bunu gözden kaçırmak, hatalı paket almaktan rahatsız olduğundan söylüyor. Yani bu arada kedim de masanın üzerinde bize katılıyor. O yüzden azıcık kedi sesi duyabilirsiniz. Tabii yalama dışında bir şey yapmıyor şu anda kendine. Neyse, videonun sonuna geldiğimize göre asla yapmamız gereken hatalardan bahsettik. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz oyuna başladığınızda ne hatalar yaptınız ya da yaşadığınız şeyler, deneyimler, abi şu eyalette şunu yaşadım ya da bunu yaşadım tarzında diyebileceğiniz ne var? Bizimle paylaşmak istersen yorumlarda paylaşabilirsin. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Tüm desteklerin için teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza giderse gelen yorumlar olsun. Bence bu seriye devam edebiliriz. Böylece bazı oyuncuların oyuna ilk defa başladıklarında bizim hatalarımızdan ders çıkarabileceğine inanıyorum. Siz ne dersiniz? Umarım sevmişsinizdir.